Sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler, bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosunda daha buluştuk. Bugünkü videomuzun konusu ise hidrolik basınçla çalışan kirikolar. Mevcutta bulunan bu kirikomuzun bir takım arızaları var ve gördüğünüz üzere bazı yerlerinde böyle aşınmalar, kirler, yağ kaçaklarından kaynaklı yapışmış tozlar bulunmakta. Kirikomuzun arızası ise üst noktaya geldiğinde yük altında tekrar aşağıya bırakması kendini. Bu da sanıyorum şu pistonuyla alakalı keçelerinde olan bir problem. Bugün hep birlikte sizlerle bu arızanın giderilmesini, kirikomuzun genel bir bakımını, gördüğünüz üzere bazı paslanmalar oluştuğundan kaynaklı kirikomuzun boyasını kazıyarak, zımparalayarak kaldırmak ve daha sonrasında da tekrar boyamak işlemleri olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kendim yapabilirim kanalımıza abone olmanız. Abone olmak ise çok basit. Hemen ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak kanalımızdaki diğer tamirat videolarına ulaşabilir ve siz de bu videoları izleyerek kolayca kendi tamiratlarınızı kendiniz yapabilir hale geleceksinizdir diye umuyorum. Şimdi videomuza geçerek nasıl yapılacağını hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar, şimdi ilk olarak şuradaki kirikomuzun pimlerini sökmekle başlıyoruz. Biraz yakınlaştırayım sizlere. Şu arada bir ve altta da şurada da olmak üzere iki tane pim var. Bu pimleri çıkartmamız gerekiyor öncelikle. Pimleri çıkartmak çok basit. Buradan şu şekilde tutup çektiğinizde pimler gelecektir. Ya da tersi bir şekilde şuradan ittirdiğinizde alacaksınızdır. Pim şu şekilde bir malzeme arkadaşlar. Bunu söktüğünüzde şu diğer pimi de almış olacaksınız ve böylelikle şuradan ayırmış oluyorsunuz. Bu tarafta pim yoktu ve bu şekilde çıkıyor hemen. Kaybetmemek adına pimleri şu şekilde ben tekrardan deliğine geçiriyorum ki tekrar kullanacağız çünkü. Şu alt kısımdaki pimi de böyle çekerek aldım arkadaşlar ve bu alttaki kamayı da söktüm, tekrar buraya taktım ve böylelikle burayı da boşaltmış oldum. Bu pompa gördüğünüz üzere buradan yağ basıncı oluşturuyoruz arkadaşlar. Burayı kaldırıp bıraktığımızda gördüğünüz üzere piston yukarıya çıkıyor. Ama bunu komple alırsanız da yağ da boşalabiliyor. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar buradan da kaçırabilir. Bu piston çünkü buradan yağ bastırıyor. Ve şurada gördüğünüz üzere O-ring contaları var. Şurada. Eğer bunlar aşındıysa bir süre sonra belirli bir yerden sonra yağ geri salabiliyor. Ama şu an şu O-ring'de sanki biraz problem var gibi. Buna bir bakacağız. Şimdi söküm işlemlerimize devam edebiliriz. Bu kolayca tekrar bastırdığınızda yerine takılabiliyor. Problemi göstereyim arkadaşlar size. Şimdi
gördüğünüz üzere bastırdığımda tekrar aşağıya iniyor. Normalde inmemesi lazım. Yani yük altında iniyor. Bu da şuna işaret arkadaşlar. Yağ eksik demektir. Bu normalde böyle olmamalı. Şu yağın tapası arkadaşlar. Göstereyim size. Buradan yağ konulup yağ boşaltılıyor. Şurada delikte, daha yakınlaştırayım. Şimdi bu şekildeyken yağ koymamız lazım. Sonra tekrardan aşağı indirmemiz lazım. Ama yağ işlemi en son iş olacak bizim için. Yağ sesi geldi mi size de bilmiyorum ama şurayı sökmemiz gerekiyor ki bir bakalım şu pistonlarına falan. Ben şimdi bu söküm işlemi için kirikoyu mengeneye sıkıştıracağım. Arkadaşlar şimdi kirikomuzu mengeneye sıkıştırdım. Bunun için büyük boru anahtarı lazım. En büyük boru anahtarı bile şu an buna kısa kaldı ama şuradaki vida gibi görünen üst kısmı sökeceğiz şimdi sizlerle. Ki bunun amacı da şu pistonu çıkartıp pistonun içerisindeki o küçük pistondaki gibi o-ringler olacak. Bu o-ringlerin aşınıp aşınmadığını görmek amaçlı ki kaçak acaba oradan mı diye. Bu şekilde saat yönünün tersine çevirdiğimizde kirikomuzun üst tarafı sökülmeye başlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çevirmeye başladık. Tabi burada şey de olacaktır. Yağ da dökülebilir. Buna da dikkat etmek gerekecek. Hafif gevşedikten sonra eğlen de açılabiliyor ama yağ dökülmemesi için ben kirikomu buradan alacağım. Yağı boşalttık. Evet arkadaşlar. Şimdi pistonumuzun yerinden sökmüş oluyoruz. Evet. Arkadaşlar bahsettiğim gibi burada da plastikten contası ve o-ringi var. Ama şu an şu silindirin içine baktığımda sıkı giriyor. Yani bir yerden kaçak yokmuş gibi. Yani şu an sanki bu büyük pistonun da içerisinde herhangi bir problem yok. Yalnız size dilerseniz kirikonun iç kısmını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yapısı var. 2 bölme halinde. Yağ bir bölmeden diğer bölmeye geçerek pistonun yani şuradaki pistonu yukarıya ve aşağı hareket ettiriyor. Dilerseniz şu şekilde bir test de yapabiliriz. Buradan ben yaptığımda gördüğünüz üzere yağ şu bölmeden bu iç kısma geçiyor. Ve şuradan boşalttırma haznesinden yaptığımda da
Tabi şey olmadığından kaynaklı bu da. Buradan bir basınç yapamadığımdan yağ tekrar buraya dolmuyor. Ama şu şekilde bir göstermek amaçlı bunu tekrar yerine sokarsak. Bu şekilde tekrardan yağ şu hazneye dolmuş oluyor arkadaşlar. Bu da aslında Kirikon'un çalışma sistemini gösterir bizlere. Şimdi ben şu sökülebilen bütün parçalarını söküp içerisine bakacağız hep birlikte. Pistonumuzu geri alalım. Arkadaşlar aslına bakarsanız daha önceki çektiğim bir Amastor iç yapısı videosu vardı. İzleyenler bilir. Oradaki videomuzdan yani oradaki anlattığımız yağlı tip Amastor'un iç yapısıyla çalışma sistemiyle aslında bu Kiriko'da benzerlik göstermekte. Farkları şu. Burada yağ basıncını biz bu şekilde iç kısma pompalıyoruz ve burayı açtığımızda tekrar dış kısma geliyor. Oradaki Amastor'lerde ise bu otomatik olarak sağlanıyor. Yani lastik bir tümseye geldiğinde piston basınç yapıyor. Yağ diğer şu dış kısma kaçıyor. Lastik tümsekten normal yola indiği zaman basınç azaldığından otomatik olarak tekrar iç kısma geçiyor. Temelde mantık olarak aynı çalışma sistemi. Şimdi biz Kirikom'umuzun içerisindeki yağı boşaltıp şurada mevcut yamukluklarını düzelterek işlemlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben Kirikom'umuzun yağını boşaltırken şöyle yapacağım. Çünkü bu içerisindeki yağ bize tekrardan lazım olabilir. Bunun için şu şekilde boşaltmak istedim. Yalnız şimdi bu yaklaşık 200 mililitre ve gördüğünüz üzere çok pisleşmiş, yani bozulmuş desek yeri. Arkadaşlar ben de bundan daha fazla olduğu için bu yağı direkt çöpe atacağım. Ya da yağdanlıkta başka bir yerde yağlama yaparken kullanabiliriz. Bir de buradaki tapaya bakıyorum arkadaşlar. Bu tapa bildiğiniz üzere açma, yani pistonu yukarı aşağı indirme, yani yukarıya çıktığında aşağı indirme tapası. Bunda da bir O-ring contası var. Görünüyordur umarım kamerada. Bu O-ring contası da sağlama benziyor. Şimdi ben bunu tekrar yerine takacağım. Ama ondan önce bir balta sprey sıkıp temizlemek istiyorum. Evet. Takmadan hazır sökmüşken şurayı da fırça ile fırçalayayım arkadaşlar ki boya yaparken yağ tortu pislik kalmasın. Önemli arkadaşlar. Böyle yağlı yerlerde temizlik için çok işe yarıyor.
Arkadaşlar şurayı da sökeceğim şimdi. Olmadı. Şeyi sıkıştırmamız gerekecek. Krikoya. Ama şuraları bir temizleyelim her şeyden önce. Arkadaşlar şu şekilde kapatacağım bir süre. İçindeki tüm pis yağ boşalsın istiyorum. Bu burada boşala dursun. Boşalma işlemi bittikten sonra biz de işlerimize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, kirikomuzun yağının süzülmesi için yaklaşık bir 10 dakika kadar bekledik. Şimdi şu parçayı sökmek için kirikomuzu mengeneye sıkıştırmıştık. Evet, bu parçayı da söktük. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünülebilir videoyu izlerken, ya bu adam niye her yeri söküyor, problem yok ama neden söküyor diye. Ya aslında hazır böyle bir işe girişmişken hem contaların, o-ringlerin kontrolünü sağlamak amacımız, hem de burada birikmiş olan kirleri, pislikleri temizlemek olduğundan kaynaklı söküyorum. Tabi bir de şöyle bir durum da var. Biz bunu boyayacağız. Sonuç itibariyle buraları sökerek mevcut yerleri daha iyi boyayabilmek amaçlı. Arkadaşlar hazır ben bunu buraya almışken, gerçi şöyle göstermem gerekecek size. Kirikoyu sıkıştırmışken şuradaki ezikliği düzeltmek için bir tornavida ya da ona benzer bir malzeme yardımı ile oradaki basıklığı düzeltmek istiyorum. Tam da şeyin olduğu yerde, tapanın olduğu yerde, tapa tam orayı kapatamazsa yamukluktan kaynaklı çok iyi olmayacaktır. Tapa burayı tam iyi kapatamazsa arkadaşlar, haliyle buradan kaçaklar meydana gelecektir. Tabii bir yeri yaparken diğer yeri de bozmamak gerekti. Yavaşça yapmamız lazım. Arkadaşlar şuradaki ezikliği bir miktar düzelttim ama çok düzeltemedim. Çok düzeltebilmem için bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Aslında bu mümkün. Fakat benim elimde burayı sıkıştırabilecek kadar büyük boru anahtarı olmadığından sökemedim, ama buradan tornavidayla kastırarak birazcık düzeltmeye çalıştım. Yani en azından şuradaki tapa düzgün bir şekilde örtülmüş olacak.
Şimdi tabii ikinci aşamaya geçtik. Şimdi buranın işlemleri bizim için bittiğine göre jet taşıyla, yani sprey taşıyla, zımparayla şuradaki boyalarını kazıma işlemine geçeceğim. Böylelikle şu metal yüzeyi ortaya çıkartacağım. Ve sonrasında balata spreyden yüzeyini, tozunu, yağını akıtabilmek için temizleyip sonra sprey boyayla boyama işlemine başlayıp en sonunda yağlarını içerisine doldurarak gerekli miktarda Kirkomuzun çalışmasını aktif etmiş olacağız.
Arkadaşlar şimdi krikomuzun iç yüzeyini, büyük parçalarını zımparaladık. Şimdi bu küçük parçaları da zımparalamamız lazım ki şey olsun. Her yere düzgünce boyayabilelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle kırmızıydı ama şu an boyalarının tamamı sökülmüş vaziyette. Şimdi diğer parçaları da yapacağım ve alma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi balata spreyimizde malzemelerimizi temizliyoruz ki demir tortusu kalıp içeride kirikomuzun içine kaçarak kirikomuza zarar vermemesi için.
Evet arkadaşlar. Şimdi metal yüzeylerindeki o jet taşıyla yaptığımız çalışmadan ötürü kalan demir parçalarını siliyoruz ki böylelikle yüzeyimiz pürüzsüz olsun ya da işte boyayı çok daha iyi tutabilsin diye. Yapmamız gereken bir diğer konu da şurayı boyadan korumak olacak. Çünkü burasının boya olmasını istemiyoruz. Aynı şekilde şuraya da bir kağıt parçası sıkıştıracağım. Arkadaşlar şimdi boyama işlemimize geçebiliriz. Kullandığımız boya siyah sprey boya. Siyah tercih etmemizin sebebi de tüm her yerindeki boyayı çıkartamayacağımızı bildiğimiz için siyah her yeri çok rahat kapatabileceğinden ötürü siyah boyayı tercih ettik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere çok daha güzel duruyor. Tabii bunu kurutmamız gerekecek. Burada şu tarafa alıyorum. Burada kururken diğer küçük parçalarımızı boyayalım. Evet arkadaşlar, son parçamızı da boyama işlemine başladık.
Kirikomuza bir kat daha boya yapmak istiyorum. Çünkü tamamen soyduğumuz için ilk kat ince kalabilir. Şimdi arkadaşlar boyama işlemimiz bitti. Sadece şu alt kısmı kaldı. Onu da en son işlerimiz bittikten sonra yapacağız. Bir de bu parçamız var. Bu parçayı da boyayacağız. Kulunun kurumasını bekleyip sonra toparlama işlemlerine başlayacağız. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar kirikomuzun boyası kurumuş. Şimdi kirikomuzu toparlama işlemlerine başlayacağız. Parçalarımızı yerlerine takacağız tekrardan. Bunun için öncelikle parçalarımızı balta spreyimizde yıkamamız gerekiyor. Şimdi önce şuradaki mekanizmayı yıkayıp yerine takalım. Tabii şimdilik sıktık bunu ama bir de mengene bağlayıp sıkmamız gerekiyor. Mekanizmayı yerine taktık. Şimdi bu pistonumuzu takacağız ki bu küçük piston büyük pistonu kaldırabilsin. Arkadaşlar büyük olan pistonumuzu da şimdi yerine takacağız. Ama onun öncesinde yine bir tortu ve toza karşı bir balta spreyiyle yıkayacağım. Gördüğünüz üzere vakumu gayet iyi. Piston aşağı indirme vanasını da yerine takacağım. Ama ondan önce yine her zamanki gibi balta spreyiyle şu şekilde yıkamam lazım.
Bunu taktığımızda gördüğünüz üzere burası bundan hava çıkmadığından piston daha yavaş iniyor. Çünkü buradan hava kaçıyor bu sefer. Şimdiki arkadaşlar üst kapağımızı takacağız. Evet arkadaşlar. Taktık ama kirikoya bağlayıp iyice güzelce boru anahtarımızla sıkmamız gerekecek. Şimdi boruya bağlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, tamamen sıkmış bulunuyoruz kapağımızı. Şimdi sıra geldi şuradaki piston mekanizmalarını tekrar olduğu gibi yerine monte etmeye ve sonra da en son olarak yağlarını takviye ederek işimizi bitirmek. Şimdi şu mekanizmanın kollarını monte edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu küçük pistonun mekanizma kısmının montajına geçeceğiz. Öncelikle ben şu kolu takmayı istiyorum. Kolu kamerasıyla beraber yerine denk getiriyorum. Bunu takma sebebim de şu şekilde aşağıya eğdiğimizde yani daha kolaylık sağlamasından kaynaklı. Şu pimi takarken çünkü zor oluyor. Yukarıda oluyor. Kol şu şekilde oluyor. Burada oynatamıyorsunuz falan. Biraz zorluk çektiriyor. Arkadaşlar kauçuğu yerine taktık şimdi. Devam edebiliriz. Küçük piston kısmını toplamaya. Bu aparatı tekrardan yerine takıyoruz.
Bu kamamızın pimini de tekrardan takıyoruz arkadaşlar. Kamanın pimini taktıktan sonra kamayı şöyle çevirirseniz ve pim kısmı aşağıya gelirse kolayca düşmeyecektir. Pim yerinden çıkmayacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şeyimiz oldu. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde kalkmıyor. Çünkü yağ boş. Bunu da şuradaki tapadan yağ doldurarak kirikomuzun yağını tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi kirikomuzun yağını tamamlama işlemine başlayacağız. Bildiğiniz üzere sizden gösterdim. Kirikomuzun yağını boşalttığımızda simsiyah bir yağdı. Ama normalde olması gereken yağın rengi bu şekilde. Ben bu yağı dışarıdan tedarik ettim. Yani yarım litre yeteceği için komple bir bidonla almadım. Şimdi yağımızı tamamladığımızda ise kirikomuzun çalışmasını bekliyoruz. Çalışacağını düşünüyoruz. Başlayabiliriz. Bu arada bir adet de böyle büyük boş şırınga alırsanız arkadaşlar, şuradaki görünmüyor olabilir siyah olduğu için, şuradaki delikten bu şekilde basarak yağı dolduracağız. Zaten biliyorsunuz ki çıkarttığımız yağ 200 cc, yani 200 mililitreydi. Biz yaklaşık 225 mililitre koyduğumuzda işlemimiz tamamlanacaktır. Bu şırınga da sanıyorum 50 mililitrelik. 4 kere bundan koyup deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar şimdi başlıyorum yağ takviye işlemine. Kirikomuzun yağını yavaş yavaş dolduracağız. Bu arada yağ doldururken arkadaşlar piston aşağıda olmalı. Çünkü bu hazneye dolduruyoruz yağı. Diğer türlü çok fazla yağ olacaktır ve bu fazla yağ da muhakkak bir yerden arıza verir ya da keçelerden atacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım kalkıyor mu? Arkadaşlar normalde bu kiriko daha yükseğe çıkıyor ama gördüğünüz üzere yağ eksik olduğunda çok fazla yukarıya çıkamadı. Şimdi yağını biz tekrardan ilave etmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar pistonu bir aşağıya indireceğiz.
Sonrasında ise tekrar bakalım şimdi ne kadar kalkacak. Gördüğünüz üzere az öncekinin 2 katı kadar havaya kalktı ama bastırdığımda geri iniyor. Demek ki bir miktar daha yağ eklemem gerekecek. Şimdi tekrardan pistonumuzu aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Birazcık da şırıngama yağ çekiyorum ve yağ seviyesini de kontrol etmek amaçlı yağı boşalttım. Şimdi tekrardan pistonu kaldırıyoruz. Az öncekinden daha fazla bir yukarı seviyeye çıktı arkadaşlar, gördüğünüz üzere ve şu an hiçbir şekilde kirikomuz esnemiyor. Demek ki yağ seviyesini tamam ettik. Yani şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama ben yineden de bir miktar daha pistonu hazır yukarıya kaldırmışken yağ enjekte edeceğim. O da garanti olsun diye. Şu an kirikomuzun yağı tamamlamış olduk. Herhangi bir problem görünmüyor. Yağ doldurma tapasını yerine takıyoruz ve işlemimizi sonlandırmış oluyoruz. Evet. Bakalım ya kaçağı var mı? Yok, kaçırmıyor. Tekrardan pistonumuzu aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Ve işlemimizi tamamlamış olduk. Sevgili arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bir tamirat tadilat videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz üzere
daha yeni görünümlü ve daha sağlam kaldırma kuvveti olan bir kriko haline getirdik tamiratımızdan sonra krikomuzu. Arkadaşlar, başta da söylediğim üzere kendim yapabilirim kanalıma abone olarak bir sonraki videoyu bir sonraki yükleyeceğimiz videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.